Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifim dev gibi kabaran sütlü harika pişi tarifi. Hemen tarifimize hamuru yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına bir paket kuru maya ekledim. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 2,5 su bardağı sütü bu şekilde ısıttım. Ve karıştırarak ekliyorum. Maya biraz kabarana kadar bekleyeceğim. Sütümüz sıcak olmasın arkadaşlar. Ilık olması yeterli. Su bardağı ölçüm 200 milimdir bu arada. İyice şeker ve maya eriyene kadar karıştırdım. 1-2 dakika hafif kabarana kadar bekledim. Üzerine mayamız biraz kabardıktan sonra bir tane yumurta ekliyorum. Yumurtayı da şöyle karıştırdıktan sonra ununu ve tuzunu ekleyip hamuru yoğuracağım. Unun ölçüsü markadan markaya değişebilir arkadaşlar. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Eğer hamurunuz sert olacak gibi olursa ölçüyü biraz düşürebilirsiniz. Söylediğim gibi her markada ölçü değişebiliyor. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyin ve yumuşak bir hamur yoğurun. Şimdi hamuru toparladıktan sonra bu şekilde elimi sıvı yağ batırarak iyice yoğuruyorum pürüzsüzleşene kadar. Ve hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp mayalanana kadar bekleteceğim. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Yaklaşık yarım saatte güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi pişilerimi yapmaya geçeceğim. Hamuru şu şekilde tezgaha aldıktan sonra önce bezelere ayıracağım. Eşit büyüklükte 12 tane beze yaptım arkadaşlar. Ve bezeleri yapmaya başlamadan önce hamurları kızartacağım tavanın içerisine yağı aldım ve altını açtım. Yağımızın iyice ısınması gerekiyor. Pişilerimizi o şekilde kızartacağız. Yaptığım bezelerin de alt kısmını tezgaha yapışmaması için una batırıp o şekilde koyuyorum. Fazla unlamanıza gerek yok. Sadece alt kısmını bu şekilde batırıp koyabilirsiniz yapışmaması için. Ve yaptığım bezelerin de üzerini yine kabuklanmaması için bir bez ile kapattım. Şimdi açmaya başlıyorum. Hamurlara çok az un serperek açtım. Eğer tezgahınıza yapışmıyorsa hiç un da serpmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum hamurları. Ve açtığım her hamuru kenara alacağım. Sonrasında pişirmeye geçeceğim. Bakın bu büyüklükte açmamız yeterli. Hemen ikinciyi de açıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık bir pişi oldu. Anında yağın içerisine attığımız zaman dev gibi kabarıyor. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. İkinci pişimizi de açtım. Şöyle kenarını da göstereyim kalınlığını. Çok fazla inceltmeyin arkadaşlar. Birkaç tanesine bu şekilde ortasını oklavanın ucuyla delerek yaptım. Bazılarını delmeden yaptım. Sizler de hangi şekilde isterseniz öyle yapabilirsiniz. Kızgın yağın içerisine atıyorum gördüğünüz gibi hamuru. Ve kızgın yağın içerisine attıktan sonra kaşıkla şu şekilde üzerine yağ serpiyorum. Bu önemli bir olay arkadaşlar. Buraya atlamayalım. Bu şekilde daha güzel kabarıyor. Hamurunuzu yağın içerisine attıktan sonra alt tarafını çevirene kadar bu şekilde sıcak yağdan üzerine kaşıkla serpin. Gerçekten daha güzel kabarıyor bu şekilde. Pişimizin daha güzel ve saniyeler içinde kızarması için yağımızı önceden mutlaka güzelce ısıtalım ve oldukça kızgın yağda yapalım pişilerimizi. Bakın ilk pişimiz kızardı. Şimdi ikinciye geçiyorum. Tekrar
Gördüğünüz gibi aynı işlemi yaparak hepsini bu şekilde pişirdim. Bakın üzerine yağ ekledikçe çok güzel bir şekilde kabarıyor. Ve hemen alt kısmını çeviriyorum. Pişilerinizin renginin çok koyu olmasını istemiyorsanız hemen çabuk çabuk çevirmelisiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde altın sarısı olarak kızarttım. Hemen onu da alıyorum ve diğerlerini yapmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi pişilerimiz hemen kızgın yağın içerisine attığımız anda kabarmaya başlıyor. Ve çok kısa bir sürede kızarıyor. Hemen alıyorum arkadaşlar. Pişi seven arkadaşlar bu tarifimi mutlaka deneyin diyorum. İçerisine eklediğimiz süt sayesinde daha bir lezzetli ve daha bir yumuşak oluyor pişilerimiz. Suyla yoğurduğumuz pişiler de yine güzel oluyor ama sütle olan bir tık daha lezzetli ve yumuşak oldu. Onu da belirtmek isterim. Tüm pişilerimi aynı şekilde kızarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyorlar. Bazılarının ortasını delerek yaptım. Bazılarını da bu şekilde delmeden kızarttım. İki şekilde de çok güzel oldu. Sizler hangisini tercih ederseniz öyle yapabilirsiniz. Pişilerinizin boyutu daha küçük olsun isterseniz küçük bezeleri alıp daha fazla sayıda pişi de elde edebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu hepsi de. Kızartma işlemini bitirdim. Şimdi servise geçiyorum. Bakın görüntü muhteşem arkadaşlar. Şimdi içini de göstereceğim ve videomuzu tamamlayacağım. Şöyle öncelikle yumuşaklığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldu hepsi de. Şöyle içinde açarak içinin de nasıl güzel piştiğini görmenizi istiyorum. Pişilerimiz kabararak piştiği için içleri gayet güzel bir şekilde pişiyor bakın. Bu muhteşem pişileri mutlaka deneyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Gerçekten lezzeti de muhteşem. Kahvaltı sofralarınıza, misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Bakın tekrar göstereyim şöyle yumuşaklığını. Bunlar da ortasını deldiğim pişiler arkadaşlar. Delerek pişirdiklerimizde yine çok güzel bir şekilde pişti. Bakın içi de şu şekilde. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Diğer güzel tariflerimi de görmek için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz ve ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.